Herkese merhaba. Bu videoda konumuz diyafram. Nedir? Farklı değerlerde fotoğrafımıza nasıl etki eder ve makine üzerinde nasıl ayarlarız? Öncelikle diyafram fotoğraf makinesinde değil, objektifte bulunur. Objektifinizde ışığın geçtiği alandır. Makinenize ne kadar ışık gireceğini belirlemek için ayarlayacağınız diyafram değeriyle bu alanı daha çok açar veya kısarsınız. Aynı zamanda fotoğrafınızdaki alan derinliğini de diyafram sayesinde belirlersiniz. Örneğin çoğunlukla portre veya manzara fotoğrafı çekerken genellikle hareketi yakalamaktan çok alan derinliği önemlidir. O yüzden bu tarz çekimlerde diyafram öncelikli modu seçerek diyafram ve alan derinliğinizi kontrol ederken enstantane hızı ile makinenizin ilgilenmesini tercih edebilirsiniz. Bunun için makinenizdeki çekim modu kadranını A veya AV harflerine getirmeniz gerekir. Deklanşöre hafifçe dokunduğunuzda ekranda pozlama değişkenleriyle ilgili bilgi veren bir vizör belirir. Diyaframı açmak veya kısmak istediğinizde ayar kadranını sağa veya sola çevirirsiniz. Rakam büyüdükçe diyafram kısılır, rakam küçüldükçe diyafram açılmaya başlar. Diyafram öncelikli modda göreceksiniz ki siz diyaframı değiştirdikçe enstantane hızı da değişecek. Örneğin 3.5 gibi geniş bir diyafram açıklığı seçtiğinizde enstantane hızı yükselir. 10 gibi daha kısık diyafram değerinde ise enstantane hızı düşmeye başlar. Peki neden? Çünkü fotoğraf makinesi pozlamayı dengelemek ister ve bunun için de enstantane hızını değiştirir. Aynı durum enstantane öncelikli modda da gerçekleşir. Burada da biz enstantane değerini belirlerken fotoğraf makinesi pozlamayı dengelemek için diyaframı değiştirmeye başlar. Makineniz diyafram öncelikli moddayken fotoğrafınızın bulanık çıkmaması için diyafram değerinizi belirlerken de dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çok kısık bir diyafram değeri kullandığınızda, yani 20-22 gibi yüksek rakamlarda enstantane hızınız yavaşlayarak pozlamayı dengede tutmaya çalışacak. Bu nedenle yine bu gibi durumlarda da fotoğraf makinenizin sarsılma olasılığını önlemek için tripod veya sabit bir dayanak yardımı almanız gerekir. Enstantane hızının fazla yavaşlamasını engellemek için diğer bir seçenek de belli bir oranda ISO değerini yükseltmek olabilir. Gelelim alan derinliğine. Alan derinliğini azaltmak, yani sığ alan derinliği yaratmak için diyaframı olabildiğince açmamız, bunun için de küçük rakamları ayarlamamız gerekir. Böylelikle çektiğiniz obje veya kişi netken ön ve arka planlar bulanıklaşır, çektiğiniz obje veya kişiyi ön plana çıkarmış olursunuz. Sığ alan derinliği yaratmak genellikle portre çekimleri veya makro çekimlerde tercih edilir. Diyaframı büyük rakamlara ayarladığınızda ise kısık diyafram kullanmış olursunuz. Fotoğrafınızda ön plandan arka plana kadar her şey net çıkar. Kısık diyafram genellikle manzara çekimi gibi fotoğraftaki her şeyin net çıkması istendiğinde tercih edilir. Diyaframla alan derinliği arasındaki bağlantıyı şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Küçük rakamlar eşittir açık diyafram eşittir sığ alan derinliği. Büyük rakamlar eşittir kısık diyafram eşittir geniş alan derinliği. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videoları takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.